Merhabalar, Ayşe Deniz'in Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine bir örgü modeli çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, tek sıradan oluşan bir modelle geldim. Ajurlu bir örgü modeli arkadaşlar. Mevsimlik örgülerinize çok yakışacak güzel bir model. Şöyle modelin anlatımı için elimde bu şekilde simli yavru ağzı bir ipim var ama kameramdan dolayı biraz açık renkte görünüyor arkadaşlar. Güzel bir renk, simli bir ip. Şöyle hemen kalınlığını, inceliğini de sizlere göstereyim. Bu şekilde orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. Sizler dilediğiniz marka ip kullanabilirsiniz bu modeli kurabilmek için. Evet, şiş numaralarım ise 3,5 numara şiş kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre şişler kullanabilirsiniz. Evet, buyurun, dilerseniz hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet, şöyle ilmekler toplayarak başlayalım arkadaşlar. Ne yaparsak yapalım ilmek sayılarımız bu modeli kurabilmek için 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen şöyle ilmeklerimi topluyorum, model gösterecek kadar. Şöyle 2, 3, 4 bir modelim için 1, 2, 3, 4 bir modelim için 1, 2, 3, 4 bir modelim için 1, 2, 3, 4 bir modelim için. Şöyle hemen sayalım. 2, 4, 2, 4. Şöyle 2 ilmekte sağ ve sol kenar ilmekleri olarak attım. Yani 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmek arkadaşlar. Şöyle ben modeli anlatacağım için bu ilmek sayıları bana yeterli gelecektir. Hemen şöyle başlıyoruz. Bu modelin altına sizler dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz. Dilerseniz lastiksiz de bu modeli rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model. Hemen ben şöyle başlıyorum birinci sıramızdan. İlk sıram olduğu için kenar ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Burada 2 ters ilmeğim var. 1, 2. 2 ters ilmeğimi ördüm. Bir kez başına doladım. Buradaki 2 ilmeğimi içten dışa doğru bu şekilde bir kesim yaptım. Eğer ki bu şekilde alamıyorsanız arkadaşlar sadece ilmeklerin bu şekilde yerlerini değiştirebilirsiniz. Hemen bunu göstermiş olayım. Devam edelim. Bir doladık. İçten dışa doğru bir kesim. Tekrar 2 ters. 1, 2. Yani şurada modelimizi bir kez kurmuş olduk. Tekrar devam ediyorum. Bir doladım. İçten dışa doğru bir kesim. 2 ters. 1, 2. Tekrar bir doladım. İçten dışa doğru bir kesim. 2 ters. 1, 2. Bir doladım. İçten dışa doğru bir kesim. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Zaten modelimiz tek sıradan oluşuyor. Arka yüzde de aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle arka yüzünü de göstereyim. Çift taraflı kullanabileceğiniz bir model. Hem arka yüzü hem ön yüzünü kullanabileceğiniz bir model. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ikinci sıramda. 1, 2 ters ilmek. Yani ajurlu ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Yine bir doladım. Burada 2 tane düz görünen ilmeğimiz var. Şöyle hemen içten dışa doğru bir kesim. Tekrar 1, 2 ters. Bir doladım. 2 ilmeğimi
içten dışa doğru bir kesim. Tekrar burada 2 ters. 1 2. Bir doladım. 2 ilmeğimi birlikte ördüm. 2 ters. 1 2. Bir doladım. 2 ilmeğimi bu şekilde içten dışa doğru kesim yaptım. Yani bir artırıyoruz, bir kesiyoruz. Kenar ilmeğimi de ters bir şekilde ördüm. Hemen bir kez daha gösterelim modelimizi. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. 2 ters ilmeğimizi ördük. Bir doladık. 2 ilmeğimi içten dışa doğru ördüm. 2 ters, 1 2. 2 tane örmüş olduğumuz ters ilmeğimiz birinin ajur bölümü olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Şöyle ajur bölümü oluşturduk. Yine burada bir doladım. Şöyle bir doladım, içten dışa doğru kesim yaptım. 1 2 ters. Bir doladım. İçten dışa doğru bir kesim yaptım. Tekrar 2 ters. Kenar ilmeğimizi de ters ördük. 3 sıra göstermiş oldum arkadaşlar. Modeli şöyle 3 sıra. Şöyle 4. sıramızı da hemen yapalım. Modelimiz şöyle bir belirgin hale gelsin. Videomu sonlandıracağım. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 ters ilmek. Bir doladık. Hemen 2 ilmeğimizi içten dışa doğru bir kesim yaptık. Tekrar 1 2 ters. Bir dola. Bu modelimizi yaparken düz ilmeğimiz yok arkadaşlar. Evet, tekrar 2 ters. Bir dola. İçten dışa doğru bir kesim. 2 ters. Yine bir doladım. Tekrar bir kesim, kenar ilmeğimi de ördüm. Yani modelimizin tamamı bu şekilde arkadaşlar. Tabii ki modelimiz ilerledikçe kendini gösteriyor. Tek sıradan oluşan, çift taraflı kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Hemen ben şöyle daha büyük bir parça üzerinde yapmış olduğum modelimi sizlere göstereyim. Evet, şöyle bir görüntüsü var modelimizin. Dediğim üzere çift taraflı kullanabileceğiniz, her iki tarafı da aynı tek sıradan oluşan gerçekten kolay bir model. Şöyle ajur bölümü de şöyle hemen göstereyim. Şu ortadaki kısımlar kabartmalı görünüyor arkadaşlar. Bilmiyorum kameramda nasıl görünüyor. Bu ortadaki dolgu kısmı kabartmalı görünüyor. Evet, şöyle farklı açılardan göstermeye çalıştım. Bu da sizlerle birlikte yapmış olduğumuz hemen örneğimiz. Evet arkadaşlar, bu modelden neler yapılabilir? Bu modelden çok güzel şallar yapılabilir arkadaşlar. Mevsimlik şal, yelekler yapabilirsiniz. Mevsimlik yazlık yelekler, yazlık bluzlar yapılabilir, tunikler yapılabilir. Yani aklınıza gelebilecek, yakıştırabildiğiniz her türlü 2 şiş örgü alanında kullanabileceğiniz güzel, bir o kadar kolay bir örnek. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.